Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün yaz aylarının en sevilen kurabiyelerinden biri olan çatlak limonlu kurabiye tarifim var. Henüz denemediyseniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Üstelik içerisine tereyağı ya da margarin yok. Çok kolay malzemelerle çok pratik yapabileceğiniz bir tarif. Hadi hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Bir su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. El çırpıcısıyla çırpalım. Bu kurabiyenin en önemli püf noktalarından bir tanesi. Sıvı malzemelerimizi bu şekilde kek yapar gibi önden çırpıcıyla güzelce çırpmak. En az 2-3 dakika kadar çırpmanızı tavsiye ederim. Ben 5 dakika kadar çırptım. Sonrasında diğer malzemelerimi ekledim. Yumurta ve şekerimiz köpürene kadar çırptıktan sonra 1 adet limonun suyunu ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 paket vanilya ve 1 paket hamur kabartma tozumuzu ilave edelim. 2 adet limonun kabuğunu rendeleyelim. Beyaz kısımlarını rendelemeyelim ki acımsı bir tat olmasın. Limon rendesini de ilave ettikten sonra 1 çay kaşığı zerdeçal ilave edelim. Çok az sarılık vermesi için ekliyoruz. Eğer zerdeçalınız yoksa eklemeyebilirsiniz. Sadece rengi biraz daha açık olacaktır eklemediğiniz sürece. Çırpıcıyla güzelce tüm malzemelerimizi çırpalım. Bu aşamada da yaklaşık 2-3 dakika kadar çırptım. Kek yapar gibi bu aşamaları çırpmaya özen gösterelim. El çırpıcısıyla çırpmanız yeterli olacaktır. Şimdi un miktarımızı azar azar ekleyelim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Ama bu kurabiyeyi yaparken mutlaka ununuzu azar azar ilave edip çırpıp sonrasında diğer unlarınızı da eklemeniz gerekiyor. Ben ilk önce 1 su bardağı unumu ilave ettim ve çırpıyorum. Kurabiye hamurunun kıvamı yumuşak bir kıvam olmayacak. Hafiften ele yapışan bir kıvam olacak. Ama bu sizi hiçbir şekilde endişelendirmesin. Buzdolabında en az 2 saat dinlendireceğimiz için kıvamı hafiften koyulaşacaktır. O yüzden malzeme ölçülerine dikkat ederek yapmaya özen gösterelim. Şimdi 2. su bardağı unumu da ilave ediyorum. Tekrardan çırpıcıyla çırpıyorum. Yarım su bardağı un ekliyorum. Yarım su bardağı unu ilave ettikten sonra tekrardan çırpıcıyla karıştırıyorum. Son olarak kalan yarım su bardağı unumu da birazdan ilave edeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi kıvamı adeta kek hamuru kıvamında. Son yarım su bardağı unumu da ilave ediyorum. Şimdi spatula yardımıyla karıştırıyorum. Kurabiye hamurumuz bu şekilde yakından gördüğünüz gibi hafif, yumuşak, akışkan bir hamur. Buzdolabında dinlendiği zaman kurabiye harcınızın nemi gidecektir ve katılaşacaktır. O yüzden endişelenmenize hiç gerek yok. Kesinlikle ek malzeme olarak un ilavesi yapmayın. Özellikle bu şekilde yapışkan bir hamurdur. Buzdolabında vaktiniz varsa eğer 2 saat, eğer vaktiniz yoksa da yarım saat derin dondurucuda dondurun. Donduktan sonra bir dondurma kaşığı ile hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve hemen pudra şekerin içerisine ekleyin ve pudra şekerine bulayın. Eğer eliniz hamura yapışırsa, çünkü hamurumuz yapışkan kıvamda olduğu için elinize yapışabilir. Ellerinizi öncesinden pudra şekerine batırın ve pudra şekerleyin. Böylelikle daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da şu anda benim yaptığım gibi kaşık yardımıyla hamurunuzdan parçalar alın ve direkt hemen yuvarlamadan pudra şekerin içerisine ekleyin ve pudra şekeriyle birlikte parmaklarınızı hareket ettirerek yuvarlak şekil verin.
ve bu şekilde de daha kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Mutlaka yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. En fazla 4'er sıra olmak şartıyla 4'er olarak hamurlarınızı, kurabiyelerinizi hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizebilirsiniz. Ben ilk tepsimde çok fazla yayılacağını düşündüğüm için üçerli dizdim. Ama sonraki ikinci tepsimde 4'erli olarak dizdim. Toplamda bu malzeme ölçülerinden 25 adet kurabiye elde ettim. Çok daha küçük yaparsanız tabii ki sayısı oldukça daha fazla olabilir. Daha büyükçe de yaparsanız daha büyük kurabiyeler elde edebilirsiniz. Sayısı daha az olabilir. Bu aşamada birazcık hassasiyet gerekiyor. Gördüğünüz gibi ele çok çabuk yapışan bir hamur. Diğer kurabiye hamurları gibi kulak memesi kıvamında değil. Ele yapışan bir hamur olduğu için hızlıca hareket etmemiz gerekiyor. Yaz aylarında meyveli tatlıları, meyveli kurabiyeleri seviyorsanız limonlu çatlak kurabiye tam size göre. Hem fresh hem de çok hafif, tereyağı, margarin olmadığı için de çok hafif bir kurabiye. Üstelik yaptıktan sonra da oda ısısında uzun süre bekletebilirsiniz. Sıcaklığı geçtikten sonra kapaklı bir fanusta veya kapaklı bir kapta uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Kakaolu çatlak kurabiye veya limonlu çatlak kurabiyeyi dilerseniz benim gibi bu şekilde pudra şekerine buladıktan sonra fırın tepsisinize dizebilirsiniz. Ya da pudra şekerini bulamadan önce toz şekerini bulayıp sonra pudra şekerini de buladıktan sonra ekleyebilirsiniz. O şekilde de üzeri toz şekerin vermiş olduğu etkiyle daha çok kıtır kıtır olacaktır. Ben şu anda sadece pudra şekerini bulayarak limonlu çatlak kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar yaklaşık 10 ila 12 dakika aralığında pişirelim. Çünkü çok fazla pişirirseniz eğer bu dakikanın üzerinde kurabiyeleriniz çok sert olacaktır. O yüzden fırınımızda kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Kurabiyelerimiz pişti. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel çatladı. Tam istediğim görüntüde ve kıvamda oldu. Hemen yakından bir tanesinin iç dokusunu göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli oldu. Hem limon kokusunu buram buram hissedebileceğiniz hem de çok fresh, hafif bir kurabiye oldu. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.